Evet arkadaşlar, sabah saatin 6.30'u. İşe gitmeden bir meraya uğramak istedim. Uykum kaçtı. Şimdi yaklaşık olarak 1 saat bir vaktim olacak işe gitmeye kadar. Şimdi 1 saat merama gidip birazcık olta atmak istiyorum. Bu balık bir hastalık demeyelim, tutku diyelim. İnsan en çok zevk aldığı şeyi her zaman yapmak ister tabii ki. O yüzden şimdi şöyle 1 saat hava alalım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Görelim. Evet. Meramıza geldik. Atışlara başladık. Hava çok aydınlık değil. Görüntü çok iyi olmayabilir. Bu konuda özür diliyorum. Ama balıkçılığın videolarından Allah'ım senden. Dün akşamki avımda hava karardığında çok verim aldığım sahtem Kendo Sea Bass limon rengi. Bunu önceki videomda anlatmıştım. Hangi sahteleri kullandığımı. Hatta bunun üzerinde de diş izleri var. Bize eski avlardan hatıra diye söylemiştim. Dün de 2 tane balık almayı başardı. Şimdi yine sabahın erken saatlerinde güneş yokken bu renklerin daha verimli olduğunu bildiğimden bu limon dediğimiz rengi kullanıyorum. Hava birazcık daha güneşli olsa combo poplarımı denerim ya da daha koyu renkler tercih edebilirim. Yine yavaş yavaş sarıyoruz. Arada şöyle ufak çekişler buraya hem balığı daha fazla hareketlendirip çevrede balığın görünürlüğünü sağlamak adına hem de eğer bir takip varsa balığı tahrik ederek sahte yemimize tutlamasını sağlıyoruz. Sahtemizin erimi gayet güzel. Yani ortalama 12 gramlık bir sahte tahminim, yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu an 30-40 metre erimlere çok rahat ulaşıyor, çok zorlamadan. Spin avcılığında zaten maksimum erim 100 metreye geçmez. Ben 80 civarı falan atabiliyorum kaşıklarda. Denizde tabii şimdi rüzgarın etkisi çok fazla oluyor atışlarda. Özellikle maket yemler içinde hava boşlukları olduğu için rüzgara karşı atışlarda fazlaca etkileniyor. Ama kaşıklar o kadar fazla etkilenmiyor. Ama tabii ki rüzgarı arkanıza alıp atış yapmak her zaman daha avantajlı. Daha uzun mesafelere atış yapabiliyoruz. Mesela bu atışım şöyle görebildiyseniz. Şimdi bir turda 88 sarımı var. Bakalım kaç metre atmışız? 1, 2, 3, 4. 77, 78, 80 diyelim ona. Sarımı da 90 desek. 80 sarım neredeyse 72 metre. 2 metreye de çık. 70 metre hemen hemen bir atış yapmışız. Avlanma alanımızda atışlarımızı yaparken önümüzdeki alanı öyle sağdan sola, soldan sağa 2'şer atış, 3'er atış atarak taramakta fayda var. Mesela bu şekilde böyle sağdan başlayarak aynı yere 2-3 atış. Sonra birazcık daha soluna 2-3 atış. Sonra yavaş yavaş böyle sola doğru 3'er atışla av alanımızı
taramamız lazım. Çünkü dediğimiz gibi turna yeme gelen bir balık değil. Biz turnanın ayağına gitmek durumundayız. Onu saklandığı yerde bulup yemi önünden geçirmemiz lazım. Maalesef turna avının zor kısmı bu. Ama güzel kısmı, kolay kısmı da turnanın hareketli yemlere çabucak tepki veriyor olması. Yani birçok yem çeşidine rahatlıkla atlayabiliyor. Turnanın yemek menüsü oldukça geniştir. Avcı bir balık, küçük balıklardan ta suyun üstünde yüzen ördek yavrularına kadar, farelere kadar hatta. Aha, aldım. Çok güzel geldi be. Allah. Oo, güzel basıyor. Al bakalım. Çok büyük değil. Oh. Ama yani yine bir 40-50 santimi var. Gel bakalım. Evet. Suyun içinde kendini gösterdi. Ha, ota takılmış. Evet. Yine kendo sivasımız çalıştı. Woohoo! Gel bakalım. Hemen incitmeden çıkarıp suya iade edelim. İnşallah çok batmamıştır bir taraflarına, bakalım. Çok girmiş, çok. İyi, ağzındaki bir tanesini bıraktı. Şu alttakini çok kötü girmiş. 3 kanca birden girmiş. Yani onu çıkarmak imkansız. Yani alıkoyacağız bunu mecbur. Çok yaralandı. Yani aslında şu kıkırdak solungaçlarına bir şey olmadı. Belki yaşar be. Bir şans vermeyelim mi ya? Bir şans vermeyelim mi ya? Ha? Belki yaşar. Umuyorum ya. Güçlü bir balık ya. Turna. Güçlü bir balık. Hadi oğlum be. Yaşa. Hadi bakalım. Şöyle tutalım. Gösterelim şu güzelliğini. Gayet güzel. 2 karış 50 santim civarı, 45 santim civarı bir şey. Hadi bakalım, inşallah yaşarsın. Ne güzel gittin sen öyle. Hadi bakalım. Hadi, yaşayacağını umuyorum. Hadi git. Çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi yine sahte yemimiz üstüne düşen görevi yerine getirdi. Böyle az ışıklı zamanlarda, güneş ışığının çok olmadığı zamanlarda gerçekten çok verimli. Bazen çekerken de böyle bir şey yosuna denk geliyor. Onu böyle tırtıklayıp geçerken sanki böyle turna atak yapmış gibi hissettiriyor. O da bile kan beynimize sıçrıyor. Yani tetikteyiz ya, geldi gelecek.
bir en ufak dokunuşta aman hemen adrenalin pompalamaya başlıyor. Herhalde balıkçılığın en güzel kısmı bu olsa gerek. Oh. Çok güzel ya. Sabah herkes uyurken senin gelip temiz havada güzel manzaralara bakarak güne başlıyor olmak, bu da bir balıkçının farkı. Sahte yemlerin sudaki aksiyonlarını gösteren ayrıca bir video yapacağım. Daha müsait bir alanda, şöyle suyun çok berrak olduğu, böyle üstten çekim yapabileceğim bir yerde bütün sahtelerimin aksiyonlarını size göstereceğim, anlatacağım. Hangi sahte nasıl hareketleniyor, hangi hızlarda hangi hareketleri yapıyor, mantığını anlama açısından çok önemli bir video olacak. Abone olun, takipte kalın. Bu tarz bilgilendirici videoları kaçırmayın. Burada birazcık daha net gözüküyor şöyle içinden gelişi. Şöyle göstereyim. Şu şekilde atayım, çekerek göstereyim. Şöyle bir aksiyonu var. S şekli çizerek geliyor suyun içinden. Bu da gayet bir balığın yüzüşünü taklit eden şekilde. Bu sahtenin en güzel özelliklerinden bir tanesi de yavaş sarımda da bu aksiyonu veriyor olması. Bazı sahteleri daha hızlı çektiğimiz zaman ancak bu hareketlenmeyi elde edebiliyoruz. Balık bahane, manzara şahane. Zaten doğada daha fazla vakit geçirebilmek için balıkçılık yapıyoruz aslında. Yani tabii ki balığın oltaya geldi mi, gelecek mi, geldikten sonra o ilk vuruşu, o oltayı titretişi. Bu arada bir şey daha belirtmek istiyorum. Av alanlarında ne kadar ses ve görüntü vermezsek avımız o kadar başarılı olur. Şu an ben sizlere anlattığım için konuşuyorum. Konuşmak zorundayım. Ama normalde çıt çıkarmadan avımı gerçekleştiriyorum. Şimdi balığın belki uzun mesafelerde çok etkilenmese bile eğer yakınlarda varsa ürkmeden kendini güvende hissederek yeme atlamasını sağlıyorum. Oha! Oğlum bir şey sıçradı ya orada. Ana, o neydi be? Hemen kafasına atalım. Dur orada bir şeyler oldu. Dur. Hemen atmam lazım oraya. Gel çabuk gel. Çabuk gel. Şöyle şuraya bir. Aha, çok güzel yere gitti. Hadi. Olmadı. Neydi o, göremedim ki, kuş muydu, balık mıydı? Bazen kuşlar falan da böyle salto atıyor suyun içine. Ne olmaz. Böyle oynak gördüğüm zaman her zaman kafasına atarım. İşte oradaki her neyse alamadık. Sahtemizi değiştirelim. O aydınlandı. Açık renk. Favori sahtelerimden bir tanesi. Evet, bu da Usami Combo Pop 100F. En sevdiğim
Zaten şu alanlarda müthiş iş çıkarıyor. Hiç de insanı yormaz. Ota takıldı, bilmem ne yaptı falan gibi hiç dertleri yok. Suyun üstünü açık şekilde gördüğünüz her yere atabiliyorsunuz. Yani suyun bir karış altından geliyor. Bunu zaten önceki videomda anlatmıştım. Ve bunda da yine yavaş sarımda çok güzel aksiyon alıyor. Bu iki aksiyonu bir arada yapıyor. Bu sahtenin en sevdiğim özelliği bu. Bu hem kuyruk sallıyor, hem de yalpalayarak geliyor. Aynı anda iki aksiyon veriyor. Yani tamamen balığın kovaladığı hedef balıklardan. Böyle yalpalayan, kendinden geçmiş, ölmek üzere olan balık. Genelde zaten yaralı ve ölü balık taklidi yapıldığından bahsedilir sahte yemler anlatılırken. İşte bu tam olarak onu yapıyor. Bir de güzel taraflarından bir tanesi, su üstüne çok yakın geldiğinden dolayı eğer bir turna atlarsa, şöyle yakın mesafelere doğru hatta, turnanın da sahte yeme atak yaptığını görebiliyorsunuz. O da ayrı bir güzelliği. Bu kanalda birçok sahte yemi deneyeceğim, size göstereceğim. Su üstünden derin dalarlı bütün yemlere kadar hepsini, sizin istekleriniz doğrultusunda da merak ettiğiniz sahte yemler varsa onları da alıp deneyeceğim. Özellikle ben de şeyleri çok merak ediyorum. Şöyle kuyruğu çok uzun olan böyle yılan balığı şeklinde sahte yemler var. Oldukça da büyükler. Onlara nasıl tepkiler verecek balıklar? Verim alabilecek miyiz? Onları çok merak ediyorum. Bunda da jerk yaptığımızda, bu böyle yalpalayarak kuyruğunu sallayarak gelmeye jerk yaptığımızda şöyle bir kenara kayma hareketi yapıyor. Oyt. Biraz sert gitti. Bakarsın o sertlik balığın dikkatini çeker. Nasip, kısmet, şans. Çok güzel oldu ortam şu an ya. Of. Şu ağaçların böyle gölde yansımaları. Allah'ım Allah'ım, sana geliyorum şu dağın görüntüsü, üstünün bulutlu olması. Bu kamışın sesini de beğenenler like atsın. Evet, yavaş yavaş toparlanalım. İşimize geç kalmayalım. Bugünlük bir tane aldık. Yine yarım saat 45 dakika içinde. Çok güzel. Yani şimdi burasını da bırakılıp işe gidilir mi? Çalışmak da lazım. Bu ekipmanları almak için para da lazım. Son. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beni desteklerseniz ve bundan sonraki bilgilendirici videolarımdan yararlanmak isterseniz sevinirim. Herkese rast gelsin. Şansınız bol olsun. Avımı burada sonlandırıyorum. Bu güzel manzara eşliğinde sağlıcakla kalın. Esen kalın.